Merhaba sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin felsefesinde 5.3 adalet ile karşınızdayız. Bu konuyla beraber artık 5. Her şeyin felsefesi klasörünü de kapatacağımızı düşünüyorum. Serinin diğer videolarına kanal sayfamızdan ya da bu videonun açıklamasında bulunan Her şeyin felsefesi oynatma listesi linkinden ulaşabilirsiniz. Şimdi Her şeyin felsefesi başlıyor. Merhaba Vino, ceza ve suç videolarının ikisinde de bu tür kavramların toplumdan topluma, kültürden kültüre değişime uğrayacağına vurgu yapmıştı. Adalet konusunda da evrensel bir doğrudan çok toplumdan topluma değişen bir kabul olduğunu mu düşünüyorsun? Bu tür kavramlar çevrenizdeki nesnelerin varoluş netliğindeki kavramlar değil. Adalet, suç, ceza nedir gibi soruları birisi gelip denizin rengi nedir diye sorduğunda hep bir ağızdan mavidir diye cevaplamanız gibi cevaplayamazsınız. Oradan biri de çıkar henüz gidilmemiş olandır der değil mi? Güzel laf da işte o lafın yeri orası değil. Bu cevap başka bir soruya ait. Bu denizle ilgili soru gibi adalet hakkında da güzel laflar edilebilir. Ama denizin rengi mavidir türünde bir belirleme yapılamaz. Adalet dediğiniz şey bir gün meraklı bir filozofun onu saklandığı yerden çıkarmasını bekleyen hınzır bir varlık değildi. Yani o zaten vardı da biz onu keşfettik diyemeyiz. Adaleti var eden, adaleti yaratan insan toplumsallığıdır. İnsanların toplumsal ilişkilerini düzenleyecek temeller yaratma çabasıdır. Adalet, toplumsallık tarafından yaratıldığı gibi aynı şey tarafından dönüştürülür, değişime uğratılır, mekansal, zamansal ve kültürel olarak farklı uygulamalar kazanır. Bu tür kavramlar her toplumun kendi deneyimine göre şekillenir. Tabii bu söylediklerime demagoji yapma kardeşim. Bak kutsal kitaplarda adalet şöyle bir şey. Aristoteles adalete şunu demiş, Kant bunu demiş. Demek ki bunlar evrensel kanunlar diye itiraz edebilirsiniz. Fakat bir kitabın ya da bir insanın söylediklerinin evrensel olduğunu iddia ederek bir şeyler söylemesiyle onun söylediklerinin gerçekten evrensel şeyler olması birbirinden farklı şeylerdir. Şu an var olan bütün etik doğrularının bambaşka biçimde var olduğu olası dünyalar hayal edebilirsiniz. Yani farklı deneyimlerin yaşandığı bir dünyada şu an sahip olunan adalet anlayışından bambaşka bir adalet anlayışının varlığına şahit olabilirdiniz. Mesela kıyamet sonrası olası bir dünyada güçlü olanın her şeyi alması ve böylece güçlü insanların hayatta kalması adaletli bulunabilirdi. İyi ve kötünün şu an var olan içerikleri zorunlu içerikler değildir. Onlara şu anki içeriklerini bugüne kadar süregelen insan deneyimi kazandırmıştır ama insan deneyiminin farklılaşmasıyla birlikte var olan tüm etik sistem bambaşka bir biçim alabilir. Suç ve ceza kavramlarını ben toplumdan topluma değişen yapılar olarak tanımlarken aslında adaletten çok da farklı bir yere koymadım. Suç ve ceza kavramları teknik olarak adaletten bağımsız kavramlar değil, tüm kavramlar birbirine hak kavramıyla bağlanır. Suç, hakkınız olmayan bir edimde bulunmanızdır. Ceza, bir ediminizin sonucu olarak hak ettiğiniz düşünülen uygulamadır. Adalet de insanların hak ettiği şeyleri alması, sahip olması, onlara uygun bir yaşam sürebilmesiyle ilgilidir. Ancak bu hak etmek kavramı toplumdan topluma, kültürden kültüre ve hatta bireyden bireye farklılık gösterebilir. Eğer suç ve ceza için kültürel ve toplumsal değişkenlerin var olduğunu söylemişsem, doğal olarak adalet kavramı dahilinde de böyle değişkenler vardır diyeceğim. Çünkü hepsinin temeli hak kavramı ile ilgili. Felsefe tarihinde insanların farklı fikirlere sahip olmasından bağımsız olarak keşfedilmek ya da oluşturulmak istenen doğal haklar girişimleri oldu. Örneğin insan hakları bildirgesi böyle bir metindir. İnsan haklarının dayandığı nesnel zemin olarak insanın değerli bir varlık olması görülür. Ama tabii ki salt mantık bakımından böyle bir temeli nesnel olarak kabul etmek mümkün değil. Çünkü değer kavramının ontolojik olarak kendi başına var olma gücüne sahip olması, yani değerlerin insandan bağımsız olarak nesnel birer varlık olduğunun tanınması gerekir böyle bir şeyin iddia edilebilmesi için. Bu yüzden bunu yapmak isteyen insanların hiç başarılı bir girişimde bulunduğunu da göremedim ama romantik olarak kabul edilen, yaygın olarak kabul edilen görüşlere sahip oldular. Hak ve değer gibi kavramların temelleri doğal varlıklarla aynı kategoride değil, insan dünyasının içerisindedir. Örneğin kuşun uçtuğunu söylediğiniz gibi birisinin haklı olduğunu söyleyemezsiniz.
edemezsiniz. Kuşun uçması insanlardan bağımsız bir gerçekliktir ama bir insanın haklı olup olmadığı diğer insanlara bağlıdır. Hak toplumlara ve kültürlere göre değiştiği için adalet anlayışı da insanlara göre değişkenlik gösterecektir. Sadece mekansal ve toplumsal olarak değil, zamansal boyutta da değişimler olacaktır. 1000 sene önce adaletli bulunan bir davranış ya da ceza biçimi 1000 sene sonra adaletsiz, orantısız ya da geçersiz bulunacaktır. Örneğin dünya dönüyor dediği için Galileo Galilei'yi ev hapsine kapatmak, Orta Çağ'da normal ve adaletli bir davranışken günümüzde saçma sapan bir şeydir. Yine de tüm bu değişkenlerin arkasında adalete dair onu var eden kavramsal ilke aynı kalacaktır. Adalet kavramı var olduğu sürece adalet birinin hakkı olanı alması, hakkı olana tabi olması, hakkı oranında muamele görmesidir. Toplumdan topluma değişen şey adalet kavramının tanımı değil, tanımında kullanılan hak kavramıdır. Bunu bir fonksiyon işlemi gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki fx eşittir y durumunda a x hakkına sahiptir önermesinde x hakkı temsil eder. Fonksiyon adaleti kuran ilkeyi temsil eder ve biçimsel olarak hiçbir zaman değişmez ama toplumlar, zaman, kültürler, bireyler x'i değiştirdikçe uygulamada, pratikte sürekli değişen adalet anlayışları görürsünüz. Yani hiçbir hakkın var olmadığı bir alanda adalet var olamaz mı? Adaletten bahsetmek için haklar konusunda da bir fikrimiz olması mı gerekir? Ne dediğinizi bilerek konuşuyorsanız bu çok da mümkün değil. Tabii ki adalet haklardan bahsetmeden kurabileceğiniz bir kavram ya da ilke değil. Fakat burada dediğimden illaki yazılı kanunları anlamamız gerekmiyor. Bir hak anlayışının olduğu yerde bir adalet anlayışından bahsedebilmek için yeterli zemin de vardır. Bu hak anlayışı toplumsal sözleşme ve uzlaşıya dayalı olabilir. Geleneklere bağlı olabilir. Haklara doğuştan sahip olduğuna dair bir inanışa bağlı olabilir. Hatta dünyada tek bir insanın var olduğunu düşünün. Bu insan kendisi ve evren hakkında bir hak anlayışı geliştirirse bir adalet anlayışına da sahip olacaktır. Örneğin bu insan bana zarar vermediği sürece ya da onu yemeyeceksem bir hayvanı öldürmek hakkım değil ilkesine sahip olursa hayvanlara dair yaşam hakkı biçimi tanımış olur kendi üslubunca. Böylece var olan tek insan ve doğa arasında bir adalet anlayışı şekillenmiş olur. Eğer hak ve kanunlar arasında bir ayrım yapıyorsan listemde şöyle bir soru var. Adalet kanunlarla mı sağlanır yoksa başka bir şeylere de mi ihtiyaç duyar? Bu soruyu birkaç boyutta cevaplamam gerekiyor. İlk boyutta zorunluluk ilişkisi var. Kanunlar ve adalet arasındaki ilişki mutlak bir ilişki değildir. Hatta daha büyük bir cümle kurayım. Hukuki bir sistem aynı zamanda adaletli olmak zorunda falan değildir. Hukuki kanunlar adaleti temsil etmek amacıyla oluşturulabileceği gibi toplumsal güç dengelerini korumak, ekonomik devamlılığı sağlamak gibi farklı temellere dayanarak da farklı temelleri temsil etmek için de kurulabilir. Hitler rejimi toplama kamplarını kanunla kurdu. Şu an adaletsiz bulduğumuz vergiler kanunlarla belirleniyor. Suçlular hak ettikleri düşünülen cezalardan af kanunlarıyla dışarı salınır. Soylular ve avam arasındaki ayrımlar, kölelik sistemi, hiçbir anlamı olmayan ceza sistemleri, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımamak, şeriat sistemlerinde kadın ve erkek arasında yapılan ayrımcılıklar, eşitlik ilkesini bile görmediğiniz uygulamalar, bunların hepsi kanunlarla var olmuştur ve hukuki bir sistemin parçasıdır. Öyleyse adalet ve hukuki sistemler arasında doğrudan ve zorunlu bir ilişki yoktur. Hukuk sistemleri yönetim esaslarını, toplumsal ilişkilere dair esasları, toplumsal düzenin nasıl kurulacağını belirler ama bunu yaparken adaleti bir ilke olarak uygulayıp uygulamamak hukuk sistemini oluşturanların kendi inisiyatifindedir. Hukuk ve adalet arasında zorunlu bir ilişki varmış gibi düşünülmesinin nedeni adalet ve hukuki sistemlerin demin bahsettiğim fonksiyonun aynısını kullanmasıdır. Yani adalet de hukuk da insanların haklarından bahseder ve insanların bahsedilen haklar çerçevesinde toplumsal davranışlar sergilemesini bekler. Hukuk sistemleri bir hak sistemi oluşturmaya çalışır. Ama kanuni hak ve adaletin temelinde yer alan hak kavramları birbiriyle örtüşmek zorunda falan değildir. Örneğin kendi ırkınızdan olmayan insanları köleleştirebileceğinize dair bir kanuna sahip olduğunuzu
düşünün. Bunu yapmak sizin kanuni hakkınızdır ama bu hiç de adaletli değildir. Hukuk sisteminiz yalan söylemeye ölüm cezası veriyor olabilir. Bu durumda yalan söyleyen kişi ölümü kanunen hak etmiş olur ama bu hiç de adaletli değildir. Yani kanunlar adaleti sağlamak bir yana dursun, içeriğine göre kötülüğü sıradanlaştırmaya bile hizmet edebilir. Eğer kanunlarla kötülüğü sıradanlaştırırsanız, sıradan her gün karşılaştığımız insanların birer caniye, birer suçluya dönüştüğünü ve bunu yapmalarında bir sorun görmediğine tanıklık edersiniz. Çünkü yasa ne diyorsa onu yapıyordur. Kanunun emrettiğini yerine getiriyordur. Dolayısıyla bir kanunun varlığı illaki bir toplumun adaletli ve iyi insanlardan tertip edildiğini göstermez. Bu sorunun diğer bir boyutu da uyumla ilgilidir. Kanunları belirleyenlerin farklı, kanunla yönetilecek olanların farklı etik ilkelere ve değerlere sahip olduğu bir toplumda kanunlar yalnızca adaletin sağlanması için kurgulanıyor olsa bile hakların dayandığı değerler ve hak sistemini kullanacak olan toplumun değerleri örtüşmediği için adalet bu kanunlarla sağlanmayacaktır. Somutlaştıralım. Yönetiminiz evlilik dışı ilişkiyi büyük bir sorun olarak görüyor ve bunun için ağır cezalar öngörüyor. Bunun aksine toplumunuz bu konuda oldukça esnek ve bu tür bir etik ilkeyi benimsemiyor. Böyle bir durumda kanun adalet aracı olmak yerine etik değerlerin dayatılmasına hizmet eder. Sorunun başka bir boyutu çatışan değerlerle ilgilidir. Kanunlar kanunlaştırılması gerekmeyen ya da durumlara göre farklılık gösteren konulara müdahale ederek yetki alanını genişletebilir ve bu da adaleti sağlamak yerine var olan dengeyi bozabilir. Örneğin muhafazakar Müslüman olmayan bir toplumu şer'i hukukla yönetmeye çalışırsanız adaletten bahsetmek çok da mümkün olmaz. İşverenlerin haklarına ağırlık vererek işçileri kapsayan bir yasa tasarısı çıkarmaya çalışırsanız bu yasa tasarısında adaletin var olduğunu söyleyemezsiniz. Son olarak konunun etik boyutu var. Her ahlaki değeri kanunlaştıramazsınız. İyi niyetli ve birbirine güvenen bir arkadaş grubunda birinin bu iyi niyeti kötüye kullanması ve yalan söylemesi adaletli değildir. Ama bu kanunlarla korunabilecek bir hak da değildir. Adaletle ilgili kimi uygulamalar sosyal ilişkilerin kendi içerisinde sağlanır. Deminki örnekteki yalan söyleyen kişi kanunlarla cezalandırılmaz ama arkadaş grubu tarafından dışlanabilir, çevresinde güvenilmez biri olarak tanınabilir. Böyle tanındığı için de sosyal ilişkileri sürdürmesi zor bir hal alabilir. Yani toplum bu tür şeylerin icabına kendi kendine bakar. Dışarıdan bir müdahaleye ihtiyaç duymaz. Hukuk ve adalet kavramlarının bir araya gelmesi için yasalar kendi başına yeterli değil. Öncelikle yasaların uygulanacağı toplumla yasalar arasında değer farkı bulunmaması gerekir. İkinci olarak yargı bağımsızlığının sağlanmış olması gerekir. Üçüncü olarak yasalar karşısında herkes eşit konuma getirilmelidir. Dördüncü olarak da halkın adalete dair bir talebi ve bilinci olmalıdır. Halkın adalet talebi ve bilinci olmazsa adaletli bir hukuki sistem kurulamaz. Halkın adalet bilincine pasif olarak sahip olması da bir şey ifade etmez. Adil bir düzenin ortaya çıkmasına aktif olarak katılım göstermeleri gerekir. Sonuç olarak adalet kanunlara indirgenebilecek kadar dar bir konu değildir. Peki ne kadar geniş bir konu. Adaletin türlerinden bahsedebilir miyiz? Tür olarak adlandırmayı hak etmiyor. Tür demek çok doğru olmaz ama modusları var. Bunlardan bir tanesi bireysel alan. Bireysel alanda adalet bir erdem olarak kendini gösterir. Sosyal adalet var. Bir toplumun yaşadığı hak düzeniyle ilgilidir. Uluslararası adalet var. Güç dengeleriyle, toplumlar arası etkileşimle, savaş ve barışa dair ilkelerle ilgilidir. Ama en temelinde adalet bir erdem olarak bireylerde ortaya çıkmazsa diğerleri de var olmaz. Adaletli bir düzenin tercih edilmesi için adaletin insanlar arasında bir değer olarak ortaya çıkması gerekir. Adalet bir değer değilse bir erdem olarak ona sahip olmanın da bir anlamı olmaz. Böyle bir durumda güçlünün her şeye sahip olması, yetenekleri yetenin bir şeyler çalması, hedeflere ulaşmak için yalan söylemek normal davranışlar haline gelecektir. Buradan anlaşılan tüm etiğin aslında adalet kavramı üzerine kurulu olduğudur. Bu düşünce de yeni değil. 2500 yıl önce Aristoteles de etiği adalet ile temellendirmişti. Adaletin türleri değil, modusları var dememin sebebi de tüm ahlaki değer sisteminin ona bağlı olması.
Modus kavramını Spinoza kullanıyor. Bir analojiyle bunu adalet kavramına uyguluyorum. Gerçi bunu neden yapıyorum? Çok da yapılması gereken bir şey değil. Daha düz devam edelim. Adalet bir temel olarak kendi başına duruyor. Onun farklı uygulama biçimlerine göre farklı isimlerle çağrıldığı durumlar var. Ama bu durumlar farklı türler oluşturmuyor. Yalnızca o temelde duran adaletin görünümleri olarak var oluyor. Yani birden çok adalet yok. Onun uygulamada değişik görünümler ve isimler kazanmış halleri var. Bireysel olan adalet erdemi toplumsal alana hak talepleri, hakların belirlenmesi ihtiyacı, neyin hak neyin hak olmadığı, bir bireyin hakkını almasına başka biri tarafından engel olunduğunda bunun nasıl düzeltileceği, haksızlık yapılan kişinin hak ettiği uygulamanın ne olacağı gibi konularla taşınıyor. Bu noktada toplumsal alanda adalet yine farklı görünümler kazanıyor. Bunlardan biri dağıtıcı adalet. Dağıtıcı adalet, hakların, sorumlulukların ve kaynakların nasıl dağıtılacağıyla ilgili. Düzeltici adalet, birisinin hak ettiğini alamaması, birisinin hak ettiği bir şeyi başkasının engel olmasıyla alamaması durumunda ya da birisinin haklarının izin vermediği bir edimi gerçekleştirmesi durumunda ortaya çıkan adaletsizliğin nasıl giderileceği ile ilgili. Alt başlıklarında tazminat, ceza gibi çözümler sunar. Bu adalet türü daha önceki klasör konularında yani suç videosunda ve ceza videosunda konuştuğumuz hak temelleriyle ilgili aynı zamanda. Üçüncü olarak retributif adalet kavramı var. Bu da tamamen cezalara ilişkin. Cezaların orantılılığı, ceza ile adaletin sağlanması gibi konuları işliyor. Fakat bu noktada ceza videosunda düşündüğüm şeyle aynı şeyi düşünüyorum. Cezanın ne ilahi düzende ne hukuki düzende tam ya da parçalı bir adalet sağlamasının olanağı yoktur. Birisine başkasına karşı işlediği suçtan dolayı yaptığı şeyin daha ağırını, 2 katını, 3 katını suçluya uygulasanız bile adaleti sağlayamazsınız. Çünkü suçun mağduru yaptığı herhangi bir şeyden dolayı bir ceza olarak ya da hayatın doğal akışında yaşaması gereken bir şey olarak suça maruz kalmıyor. Yani mağdur için başına gelen şey tamamen amaçsız ve anlamsız. Birisine ceza verip mağdurla aynı şeyi yaşamasını sağlamaya çalıştığınızda bile niteliksel bir fark ortaya çıkar. Suçlu ediminin hak ettiği sonuç olarak zarara uğramıştır ama mağdur için durum hiç de böyle değildir. Ceza sistemleri hakkında ve bu konuda zaten ayrıntılı konuşmuştum. İzleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz bu konuyla ilgileniyorlarsa ceza videomuzu takip edebilirler ama önce bu videoyu tamamlarsak bizim bekamız adına çok daha güzel olur. Toplumsal adaletten sonra uluslararası adalet konusunu açabiliriz. Demin saydığım dağıtıcı, düzeltici, retributif adalet konuları uluslararası adalet alanında da kendini gösterecektir. Uluslararası adalet konusu tamamen uygulamaya dayalıdır ve çağımızda dahi deneysel bir alandır. Deneysel bir alan diyorum çünkü uluslararası adaletten bahsedebilmek için böyle bir şeyin değerli ve gerekli olduğuna inanmamız gerekir. Ama dünya tarihi insanlar bu tür şeylerden konuşsa bile uygulamada farklı şeylerin gerçekleştiğini gösterir. Dünya tarihi insanların savaşlarına, sömürgeleştirme, köleleştirme hareketlerine, kaynak tekelciliğine, ekonomik suikastlere, işgallere sahne olmuştur. Böyle bir şeyin varlığından söz edilse bile bugün bile kimse bunun tam olarak uygulanması için çaba harcamaz. Çünkü toplumların sosyal adalet talepleri bile karşılanmamışken, yani toplumlar kendi içlerinde adil bir düzen kurmayı bile başaramamışken uluslararası düzende düşünmeye başlamaları mümkün olmaz. Bu yüzden uluslararası adalet kavramının yalnızca ütopik ve deneysel bir düşünme alanı olduğuna inanıyorum. Uluslararası ilişkiler adaletten çok güç dengeleriyle belirlenen kuralları ihtiva eder. Bütün dünya kamuoyu birleşip Rusya'nın haksız bir işgal gerçekleştirdiğini söylediğinde ya da bütün dünya kamuoyu birleşip İsrail'in insan öldürmesinin yanlış olduğunu söylediğinde bir adalet hareketi başlatmayı başaramıyorlar. Çünkü uluslararası adaletin sağlanmasına yarayacak bir mekanizmamız yok. Evet, tek seferde sayabileceğim adalet görünümleri bunlardı ama tabii ki konu muhtemelen bununla sınırlı değildir. İlla ki benim de aklıma gelmeyen şeyler vardır. İzleyicilerimiz ya da dinleyicilerimiz de eğer benim atladığımı düşündükleri bir adalet görünümü olduğunu düşünüyorlarsa yorumlarda yazabilirler. Böylece biz de onların varlığına tanıklık etmiş oluruz. Bazen YouTube'un derinliklerinde kendi kendimize konuşuyormuşuz gibi hissediyorum. Evet, moderatörümüz de bu program için izleyici sorusu almaya çalıştı ama meğer öyle bir şey yokmuş.
Hiç bu şekilde bir varoluş sorunu çekeceğimiz aklıma gelmezdi ama bir şekilde de normal. Çünkü kanaldaki en ağır havalı program bu program. Vidi tatlı tatlı filmlerle uğraşıyor. Yügen kısa film tarzı içerikler çekiyor. Şimdi sen de İngilizce için oyun önerilerine başladın. Böylece kanaldaki en yalnız program bu olacak yavaş yavaş gibi geliyor. Neyse yine de programa dönelim. Bazen insanların kendi adaletini sağlamaktan bahsettiğini duyarız ya da birisi öldürüldüğünde, dayak yediğinde hak etti, iyi olmuş gibi sözler duyarız. İnternette gördüğüm bir videoda bir anne kızının tecavüzcüsü ve katili olan adamı mahkeme salonunda kurşuna dizmişti. Ama kimse de bu anne için kötü bir söz söylememiş. Aksine saygı gösteren yorumda bulunmuşlar. Bu söyleyişler için ne düşünüyorsun? Eğer kendi adaletini sağlamaktan kastın herkesin maruz kaldığı suç karşısında eline silah alıp birini vurmasıysa böyle bir şey mümkün olamaz. Suç ve ceza toplumsal kavramlardır. Bunların adaletle ilişkileri toplumsal alandadır. Bireysel alanda adalet yalnızca bir erdem olarak ortaya çıkar. Suç ve cezayı bireysel alana indirgerseniz onun adı adalet değil, intikam olur. Bir intikam eylemi de yalnızca kendisini temsil eder, adaleti falan temsil etmez. İntikam almak adaletli bir davranış mıdır diye sorabilirsiniz ama kişinin kendi adaletini sağlamasından bahsedemezsiniz. İntikam eylemlerini haklı görmeye başladığınızda her intikam eylemi bir sonraki intikamı haklı çıkarır ve sonsuz bir çatışmanın içine sürüklenirsiniz. Adalet bu kadar saçma sapan bir şey değil. İntikama yönelik davranış biçimlerinin bir an adalet konusunda da işler olabileceğini düşünelim. Bu durumda da intikam edimlerinin adaletli olup olmadığı her bir edim için ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir şey olsa gerek. Örneğin sizin bozuk paranızı ona hiçbir ihtiyacınız yokken çalan biri sizin hayatınıza bir etki etmez. Siz intikam anı için onun tam olarak bu meblağa ihtiyacının olduğu ve onun bu meblağa sahip olmadığında sorun yaşayacağı bir anda intikam için aynı meblağı ondan çalarsanız bu orantıyı aşacaktır ve adil olmayacaktır. Suç ve cezanın kendilerinin adaletle ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceği bile meçhulken intikam kavramı adaletle ilişkilendirilmeye çalışıldığında bu biraz zorlama olur. Senin verdiğin örnekte katili öldüren anneyi katilin annesi öldürdüğünde de bu yalnızca kendini temsil eden bir intikam eylemi olmuş olacaktı. İntikamda adalet aramanın makul bir yanı olduğunu düşünmüyorum ama intikam da bir insan realitesi. Adaletten ayrı olarak konu edinebiliriz, başka bir programda konuşabiliriz ama onun yeri adaletin bir alt kategorisi olmak değil. İntikamın yalnızca intikam olduğunu düşünüyorum. Bunun hakla ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum. İntikam hakkı diye bir hak yoktur. Eğer intikam hakkı diye bir hak varsa o zaman kan davaları, sonsuzca insanların birbirini öldürmesi falan bizim için doğal olması gereken olgular olur. Hak etti lafına gelirsek bu bireylerin olayları adalet perspektifinden değerlendirmesiyle ilgilidir. Ama çoğu zaman bu söyleyişin altı boştur ve hiçbir ilkeye dayanmaz. Eğer böyle değerlendirmeler yapacaksanız benimsediğiniz, onlar temelinde hareket ettiğiniz adalet ilkelerine sahip olmanız gerekir. Öyle koklayarak birini haklı birini haksız ilan etmenin bir anlamı yok. Örneğin bir toplumda yaşıyorsanız suç ve cezaya dair haklarınızı vatandaşlık bağıyla devletlere devredersiniz. Varsayalım ki iki sevgiliden birinin diğerini aldattığı bir senaryoda aldatılan taraf diğerine fiziksel saldırıda bulunuyor. Buna dair görüntüler yayınlanıyor ve toplumun bir kesimi hak etti falan diyor. Böyle bir senaryoda demin bahsettiğim intikam güdüsü ortaya çıkar. Konu adaletin sınırlarını aşar ve intikamın kendisi adaletle değil adaletsizlikle eşleşir. Adalet denilen olgu kimse kafasına göre birilerine şiddet uygulamasın, kimse kafasına göre intikam almasın diye var. Herkesin kafasına göre intikam aldığı ve birilerinin de buna içi boş bir hak değerlendirmesi yaptığı toplumlarda sosyal adalet seviyesine ulaşılması hayal bile edilemez. Böyle bir toplum ilkel bir düzen içerisinde yaşamaya mahkum olacaktır. Yavaş yavaş son soruya doğru geldik. Adalete dair standart bir soru var ama ben senin yorumunu duymak istiyorum. Adalet ve eşitlik aynı şey mi? Eşitlik niceliklerle ilgilidir. Adalet niteliklerle ilgilidir. Eşitlik durumunu sağlamak için denklemin iki tarafındaki değerleri aynı yapmanız yeter. Fakat adalet için matematiksel ve donuk bir ilkeden fazlası gerekir. Bu konuda özgün bir düşüncem yok çünkü bu soru araba ve yolcu koltuğu aynı şey midir demeye benziyor. Bu konuda da zaten yeterince farklı örnek
felsefe tarihinde, hukuk tarihinde, düşünce tarihinde verilmiştir. Bu konunun üstünde yeterince konuşulmuştur. Bu programdaki iddiamız Wikipedia'dan ya da herhangi bir felsefeye giriş kitabından bulunabilecek düşünceleri tekrarlamamaktı. Araba ve koltuğu birbirinden ayırmayı sadece farklı örnekler üzerinden yapmaya çalışırsam bu iddiayı pek de yerine getirmiş olamam. Ama bu konunun farklı bir yönüne dair sorun varsa seve seve cevaplarım. O zaman şöyle sorayım. Eşit bir toplum, adaletli bir toplum mudur? Aynı yere geliyoruz. Eşit bir toplum eşit bir toplumdur. Hakların eşit dağıtımı sağlanmıştır. Bu bakımdan hakların eşit bir biçimde dağıtıldığı bir toplumdur ama bu toplumun aynı zamanda adil olduğunu iddia edemezsiniz. İnsanlara yararlanamayacakları hakları dağıtmanın bir anlamı yoktur. Varsayalım ki herkesin üst düzey eğitim alma hakkını eşit olarak tanıdınız. Okullarınızda üst düzey eğitim veriliyor ve üst düzey anlama kapasitesine sahip bireyler bu eğitimden oldukça faydalanıyor. Ama normal bir anlayışa sahip bireyler onlara bu hakkı tanımış olmanız aracılığıyla doğrudan bu hakkı kullanamıyor. Çünkü onlara uygun düşen eğitim biçimi şu an tasarladığınız eğitim biçimi değil. Böyle bir durumda hakkı eşit biçimde dağıtmış olmanız adaletin sağlanmasına neden olmaz. Ya yapmayacağım dedim, yine örneklerle aynı yerlere gelmiş oldum. Sanırım bu konu üstüne düşünebileceğimiz ilginç bir sorumuz yok. Öyle görünüyor. Öyleyse kapanış sorusunu soracağım. Bireylerin bireysel boyutta adaletli olması, toplumsal adaletin ortaya çıkması konusunda yeterli midir? Toplumsal adalet, bireysel adaletin içermediği konuları içerir. Bu yüzden herkesin teker teker adaletli olması toplumsal bir adalete ulaşıldığı anlamına gelmez. Herkesin adalet erdemine sahip olduğu ütopik bir toplumda belirli adalet türlerinin var olması gerekmez. Böyle bir toplumda hiç kimse adil olmayan bir biçimde davranmayacağı için düzeltici ya da cezalandırıcı adalet biçimleri ortaya çıkmaz. Ama yine de dağıtıcı adalete, hakların belirlenmesine, sorumlulukların belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu noktada bireysel erdemlerden ayrı ilkelerden temellenen bir adalet kavramını da oluşturmak gerekecektir. Bireylerin adalet erdeminin varlığını tanımaları ve onu değerli bulmaları, mümkünse ona sahip olmaları, diğer adalet görünümlerinden bahsetmek için temel bir gerekliliktir. Ama sadece bireylerin bir erdem olarak adaletli olduğu bir toplumda, toplumsal adalete dair tüm gereksinimler karşılanmış da olmaz. Haklar ve sorumlulukların önceden belirlenmediği bir toplumda adalete dair fikir ayrılıklarını çözecek bir doktrin bulunmaz çünkü. Evet, yavaş yavaş bitirelim istersen. Teşekkürler Vino. Böylece soruların da programın da bu klasörün de sonuna geldik. Suç, ceza ve adalet üçlemesinden sonra her şeyin felsefesinde muhtemelen daha spesifik konuları işleyerek yolumuza devam edeceğiz. Eğer programımızı bu noktaya kadar dinlediyseniz ve beğendiyseniz kanalımıza abone olmanız, bir beğeni bırakmanız bu içeriği devam ettirebilmemiz için önemli bir destek. Her şeyin felsefesini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Birkaç iyi adam sundu. Hoşça kalın.